Bugün size kendi şansınızı kendiniz yaratmakla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Ben de Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. O yüzden bugün burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Benim de girişimcilik hikayem aslında lisede başladı. Yani ben de sizler gibiyken başladı, aynı yaşlardayken. Nasıl başladı? Liseye gelmeden önce akademik anlamda oldukça hırslı biriydim. İşte her yıl okul birincisi olmam gerekiyordu. Lise sınavında tam puan almam gerekiyordu. En iyi liselerden birine gitmem gerekiyordu. Bunların hepsi gerçekleşti. Ama sonucunda bende bir tatminsizlik yarattı. Yani liseye geldikten sonra fark ettim ki herkes benim gibiymiş. Yani bu lisede bulunan herkes zaten okulunun birincisi olarak gelmiş, lise sınavında çok iyi bir puan yapmış. Ve herkes çok başarılı, herkes çok akıllı. O güne kadar aslında böyle hep sıradanın dışında olduğumu zannediyordum, farklı olduğumu zannediyordum. Ama burada kendimi sıradan hissetmeye başladım. Ve hani bunların hepsini neden yaptığımı sorgulamaya başladım. Yani neyi neden yapıyorum? İleride kim olmak istiyorum? Yani sistem mi bana bir yol çiziyor yoksa gerçekten kendi ilgi alanlarımın, kendi hayallerimin peşinden mi gidiyorum? Bunu çok sorguladım. Ve aslında bir keşif dönemine girdim diyebilirim. Şanslıyız ki bizim lisemizde de birçok kulüp var. Bunları deneyimleyebileceğimiz, hepsini görebileceğimiz. Birbirinden bağımsız birçok kulübe dahil oldum. İşte sosyal sorumluluk yaptım. Kuş Gözlem Kulübü'ne bile girdim. Organizasyonlarda yer aldım. Ve kısa film bile çektim yani. Hani hepsi birbirinden farklı alanlardı. Ve bir gün bir konferansa katıldım. Konferans çok sıkıcıydı bence. Böyle 80 yaşında bir iş insanı, fabrika kurmuş, ıslak mendil üreten biri. Yani hiçbir yenilik getirmemiş dünyaya ama çok zengin olduğu için aslında konuşma yapıyordu. Ve biz de sadece oturup onu dinliyorduk. Ve salondan çıktığımda şeyi fark ettim. Hiçbir şekilde ilham almadım ve en güzel yaşlarımı oturup başkalarının başarı hikayelerini dinleyerek geçiriyordum. Ve yapmak istediğim şey bu değildi. Kesinlikle bir şeyleri değiştirmekti. Bunu da hani günde 8 saatimi harcadığım okul içerisinde yapmak istiyordum. Çünkü okulda gerçekten ilgi alanım olan şeyleri, öğrenmek istediğim şeyleri öğrenemediğimi düşünüyordum. Derken okul saatlerinde bunu yapabileceğim bir girişimcilik programı buldum internetten araştırarak. Ve işte okulda buna inanacak kişiler buldum. Bunu hep birlikte okula getirdik ve okulda kendi simülasyon şirketimizi kurduk. Bu simülasyon şirkette de bir tane işte CEO oluyor, CFO oluyor, CMO oluyor. Daha 15-16 yaşında böyle evcilik oynar gibi şirketçilik oynuyorduk aslında. Ve böyle en yakın arkadaşlarımla birlikte bir şirket kurmuş olduk. Bu şirkette de bir ürün üretip satışını yapmak gerekiyor. Biz de o dönem hani hangi pazarlarda fırsat var diye araştırırken aslında şeyi fark ettik. Marketlerde plastik poşetler artık ücretli bir şekilde satılmaya başlanmıştı. Biz de dedik ki insanlar markete giderken bez çanta kullansın. Hem çok sürdürülebilir bir yöntem. Hem de güzel bez çantalar satarsak iyi para kazanırız, iyi kar elde ederiz diye düşünmüştük. Sonrasında bu bez çanta işine girmeye karar verdik. Seri bir şekilde böyle bez çanta üretip satış yapıyorduk. Diğer okullarda böyle sürekli standlar kuruyorduk. Bu yarışmanın sonunda da böyle sene sonunda bir girişimcilik yarışmasına katılıyorsunuz. Herkes kendi şirketinin tanıtımını yapıyor falan. Biz de sosyal medyayı o kadar iyi kullanıyorduk ki birinci olacağımızı zannediyorduk. Çünkü şirketimiz çok popülerdi diğer liseler arasında. Yarışmaya katıldık, 9. olduk. Ve gaza gelip böyle binlerce çanta sipariş vermiştik ve hepsi elimizde kaldı. Artık motivasyonumuz da kalmamıştı. Ve hayatımda ilk kez aslında uğrunda çalıştığım, emek verdiğim bir şeyin karşılığında başarısız olmuştum. Ve hani aslında bu başarısızlık utanılacak bir şey değil. Tamamen orada yaptığınız hatalardan ders çıkarıp kendinizi geliştirmek gerekiyor. Yani bence bir girişimcinin kafa yapısında da hata yapmayı bir öğrenme yolu olarak görmesi çok önemli. Çünkü hata yapmayı bir öğrenme çeşidi olarak gördüğünüzde hayattan keyif alabiliyorsunuz ve hani sürekli bir kendini geliştirme modunda oluyorsunuz aslında. Bu yüzden gelecek senede tekrara düşmemek adına dedik ki bu çanta olayına bir inovasyon getirelim. Çantaya ekledik, güneş panelleri ekledik ve çanta kendi enerjisini kendisi üretiyordu. İşte cihazlarımızı bu çantayla şarj edebiliyorduk falan. Ve tekrar Türkiye'de yarışmaya katılmayalım, bir değişiklik olsun dedik ve bu sefer Avusturya'da yarışmaya katıldık. Ve oradaki şirket yarışmasında dünyanın ilk akıllı çantası diye pazarladığımız girişimimiz birinci oldu. Yani aslında biz orada pes etseydik 9. olduktan sonra ve hiçbir şekilde kendimizi geliştirmeseydik ne o yarışmaya katılabilirdik ne de birinci olabilirdik. Tabii ki bu bize çok büyük bir motivasyon verdi.
Ama yani bir yandan da şeyi fark ettim. Hani bu sefer hayatta ne istediğimi gerçekten keşfetmiştim. Girişimci olmak istiyordum, ticaret yapmak istiyordum, bir şeyler üretip satmak istiyordum. Ekip çalışmasından çok keyif alıyordum. Ama arkadaşlarım da bir yandan üniversite sınavına çalışmaya başlamıştı. Lara'nın da dediği gibi bizim okullarda, köklü liselerde özellikle öğrenciler erkenden üniversite sınavına çalışmaya başlıyorlar. Bu da işte 11. sınıfa falan geliyor. O yüzden benimle birlikte böyle kulüpçülük yapan arkadaşlarımın hepsi birer birer elenmeye başladı. Ama benim aklımda hala girişimci olmak vardı. Yani kafaya koymuştum, ben her türlü girişimci olacaktım. Bunun için de böyle sürekli etkinliklere katılıyordum. Networking yapıyordum. İşte bu katıldığım etkinliklerde genelde yaş ortalaması 30-40 falandı ama ben hep böyle okuldan bir alakasız bir arkadaşımı ikna edip oraya götürüyordum falan. İnsanlarla tanışıyordum. Ve şeyi fark ettim. Hani dijital girişimcilik diye bir şey var. Startup zihniyetini öğrendim aslında. Yani startupta da geleneksel ticaretten farkı teknoloji kullanarak, bir ürün üreterek aslında global ölçekte iş yapabiliyorsunuz. Yani teknoloji çok daha hızlandırıyor büyümenizi. Ben de startupçı olmaya karar vermiştim aslında. Sonraki süreçte de hani startupta bir problem bulup o problemi çözmeniz gerekiyor. Bu da çözmeye değer bir problem olmalı. Onun için de bir gözlem yapmaya başladım. İşte kendim yaşadığım, çevremin yaşadığı problemleri keşfetmeye başladım. Bunlardan biri de okulda etkinlik düzenlerken sponsor bulamama problemiydi. Sponsor bulmak çok meşakkatli bir süreçti. İşte etkinliklere gidiyorduk, markaların maillerini alıyorduk, onlara mail atıyorduk falan, dönüş gelmiyordu. Bayağı bir zaman harcıyorduk aslında. Ben de markalarla etkinlikleri bir araya getiren bir tane web sitesi kurma fikri oluştu. Ama bunu yaparken de hani yazılım bilmiyorum, tasarım bilmiyorum. Hani bu bahanelere sığınsaydım aslında hiçbir şey yapamazdım. Ama yani bu fikre ve kendime çok inandığım için ve tamamen çevremdeki fikirlere, hani olumsuz düşüncelere kulak astığım için kendi sitemi kendim oluşturdum. İşte internetten kendim yaptım. Hani o tarz siteler oluyor ya, çok daha kolay oluyor. Sonrasında tabii ki tek başına olmaz girişimcilik. İşte sürekli girişimcilik yarışmalarına katıldım. Kendime ortaklar aramaya başladım falan. Bu yarışmalarda da şeyi fark ettim. Benim gibi diğer liselerde de öğrenciler varmış. İşte böyle girişimci olmak isteyen, buna kafa yoran, dışarıdan kendini geliştiren birçok kişi varmış. Ve bunlarla tanıştım. Birlikte bir liseli girişimcilik topluluğu kurduk. Bu toplulukta da hepimizin derdi aynıydı. Hani hiçbirimiz eğitim sisteminden memnun değildik. Çünkü okul bize bunları öğretmiyordu. Hani hiçbir okulda yazılım, tasarım, ürün yönetimi falan öğrenmiyoruz veya bunu pratiğe dökmüyorduk. Biz de dedik ki hani kendi eğitim sistemimizi kendimiz oluşturalım. Başımızda bir öğretmen olmasın, birbirimizden öğrenelim. Bunun için de işte bir tane ofis tuttuk. Collective House'da, Coworking Space bir tane. Bütün girişimciler aynı yerde çalışıyor ve hani sürekli yeni insanlarla tanışıp bir şeyler öğreniyorsun. Ve okuldan çıkıp sürekli bu kolektife gitmeye başladım. Ve normalde okul benim için nasıl böyle zorunlu ve işkence gibi geliyorsa okuldan çıkıp oraya gitmek çok keyifli bir hal almaya başlamıştı. Çünkü sevdiğiniz işi yaparken o size hiçbir şekilde bir zorunluluk gibi gelmiyor. Hani yaparken keyif alıyorsunuz çünkü kendi işin için çalışıyorsun, kendi işin için risk alıyorsun. Ondan sonrasında ne oldu? İşte biz hep beraber böyle bir eğitim sistemi geliştirdik aslında. Hep birlikte yazılım, tasarım falan öğreniyorduk ve her hafta bir startup kurup fail ediyorduk. Ama amacımız o faillerden öğrenip sürekli yeni işler yapmaktı. Ve şey diye bir söz var, yani etrafınızdaki 5 insanın ortalamasısınız. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü orada hepimizin acı çektiği nokta aynıydı. Hepimizin vizyonu aynıydı. Hayallerimiz aynıydı ve birbirimizi çok motive ediyorduk. Hani ben o dönem okuldaki arkadaşlarımı dinleseydim aslında veya işte ailemi dinleseydim, hepsi işte ders çalış, boş işlerle uğraşma, iyi bir üniversite kazan, işte doktor ol, mühendis ol falan diyordu yani. Ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim, kulak astım tamamen. Çünkü girişimci olmak istediğime emindim. Hani başta kendinize inanınca, bunun için gece gündüz demeden çalışınca zaten bir şeyler başardıktan sonra etrafınızdaki insanları da ikna etmeye başlıyorsunuz. Onlar da size inanmaya başlıyor. Bu topluluktan sonra işte Sponsor'u hayata geçirme şansı bulmuştum. Etkinliklerle markaları bir araya getiren bir web sitesi kurdum. Yani gözlemlediğim problem buydu. Etkinliklerde sponsor bulmak çok zordu. Diğer liselerden yazılımda kendini geliştirmiş, işte tasarımda kendini geliştirmiş kişilerle tanışınca Sponsor'u hayata geçirdik hep beraber. Ama Sponsor'da fark ettiğimiz nokta, hani bizim hayalimizdeki gibi ilerlemedi işler. Markaların gerçekten böyle bir platforma ihtiyacı yokmuş. Ama işte 15, 16, 17 yaşında
Okuldan çıkıp büyük firmalarla görüşmeye gidince aslında yani hem bir markayı nasıl ikna ederiz, nasıl sunum yaparız, markanın ihtiyaçlarına göre nasıl çözümler geliştirebiliriz, bu tarz şeyleri anlamaya başlıyorsunuz. Markaların pazarlamadaki gerçek ihtiyaçlarını anladıktan sonra da aklımıza Teamfluencer fikri geldi. Teamfluencer da bir nano influencer pazarlama platformu. Nano influencer dediğimiz kişiler de gerçek insanlar. Hani sosyal medyada aslında influencer olma kaygısını gütmeden içerik üreten normal insanlar. Hepimizin arkadaş çevresinde olabilecek. İşte 500'den 10.000'e kadar takipçisi olan kişiler nano influencerlar. Bizim fikrimiz de aslında hani 1 milyon takipçili tek bir influencerla bir markanın çalışması yerine işte nano influencer segmentinde olan yüzlerce kişiyle işbirliği yapması ve markaların sosyal medyada organik bir şekilde viral haline gelmesiydi. Teamfluencer'ı hayata geçirdik. Ben üniversite sınavına hazırlanmam gerekiyordu. 12. sınıfa geçmiştim. İşte bir yandan aile baskısıyla dershaneye gidiyordum. Dershaneden çıkıp böyle markalarla görüşmelere gidiyordum derken işte yurt dışına birkaç üniversite denedim. Onlar da olmadı. Sınava da 3 ay kalmıştı neredeyse. Hayatımda gerçekten en çaresiz hissettiğim an o andı. Oturup ders çalışmam gerekiyordu. Ama bir yandan da işimi yapmak istiyorum. Hani girişimci olmakla yanıp tutuşuyorum. Hani asla şeyi de öteleyemem. 3 ay sonra sınavdan sonra işime dönerim gibi bir durum da yoktu. Çünkü tam influencer pazarlamanın Türkiye'de yeni yeni yükseldiği bir dönemdi. Ve markalar bize ihtiyaç duyuyorlardı. Ders çalışmak için oturduğum ilk gün bize çalıştığımız markalardan birinden o güne kadarki en büyük işbirliği teklifi geldi. Bu markada Yemek Sepeti'ydi. Tabii bu teklif üzerine çok motive oldum ve dedim ki hani yıllardır boşuna uğraşmıyormuşum. Sonunda o uğraşların meyvesini vermeye başlıyor. Üniversite sınavına girdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kazandım. Felsefe de çok sevdiğim bir bölüm. Yani zaten girişimciyseniz bunun bir okulu yok. O yüzden hani okuduğunuz üniversite tabii ki önemli. Boğaziçi'nde hani network'ü dolayısıyla tercih ettim. Zaten çok iyi bir okul olduğu için. Ya ben Kabataş'a gelmeseydim girişimci olamazdım. Bunun farkındayım. O yüzden bulunduğunuz ortam ve çevrenizdeki insanlar bence çok önemli. Üniversiteye girdikten sonra aslında üstümdeki o sınav yükü kalkmıştı. Tamamen kendi işime odaklanabilir durumdaydım. Sonrasında ortamla birlikte bir ekip kurduk. Tamamen işimize odaklandık. İşte marka sayımızı arttırdık derken uygulamamız kendi pazarlama yöntemimizle 500.000 kullanıcıya ulaştı. Nevzat Aydın'dan yeni bir yatırım aldık. Şirket değerimiz 3 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin 100 kadın lideri listesine en genç yaşta giren girişimci oldum 22 yaşındayken. Bu şekilde yani aslında şans tamamen sizin bakış açınıza bağlı. Yani kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Bu tamamen kendi becerilerinizi nasıl geliştirdiğinize, işte bakış açınıza, etrafınızdaki fırsatları görebilmenize bağlı. Ben eğer hani sistemin bana dayattığı yolda devam etseydim, bana çizilen yolda gitseydim, işte iyi lise kazandım, iyi bir üniversite kazandım, sonra kurumsal bir dünyada işe girdim derken hani kendimi gerçekleştirme fırsatım olmayacaktı. Gerçek ilgi alanlarımın peşinden koşamayacaktım. O yüzden umarım bugün bu salondan çıktıktan sonra sizin de içinizde hani en ufak kendi hayalinizi gerçekleştirme hedefi varsa onun için çalışabilirsiniz. Umarım ilham olabilmişimdir.